17 tansiyonda bana bir şey yapmıyor, ben böyle yaşayayım. İleride kör olacaksın. İleride böbrek yetmezliği, diyaliz hastası olacaksın. Erkekler iktidarsız olacaksınız. Karar sizin. Bol miktarda tuzlu fıstık ve turşu yemiş. Tansiyonu birden yükselmiş. Alet bile ölçemedi. Şu aort damarı cart diye içinden yırtılmış. Bu hastalar saatler içerisinde hastaneye yetiştirilmezlerse ölüyorlar. Sorun bu tansiyonu tolere etmen değil. Sorun şu. Benim yüksek tansiyonum var. Doktor tuzu yasakladı. Yanlış yapıyor. Ölüm riskin ve ölüm yılın yakın. Yüksek tansiyona neler sebep oluyor? Bu tansiyonu bir şekilde düşürmemiz lazım. Bunun için bize önerin nedir? Şimdi size yine toplumda en çok görülen ve en çok komplikasyonu olan bir olaydan bahsedeceğim. Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon. Hocam annemin yüksek tansiyonu var, babamın yüksek tansiyonu var, benim yüksek tansiyonum var. Bunun bir önemi var mı? Tabii ki önemi var. Özellikle akut safhada, hocam ben 15 tansiyonla gezen bir adamken bir gün bir şey oldu, biriyle kavga ettim. Sonra ne oldu kardeşim? 20 oldu hocam. Peki sonra yığıldım kaldım. Bir an dilim dolandı, konuşamadım. Peki sonra ne oldu? Acile gittik, beyinde küçük bir kanama olmuş. Başka? Hocam Ayşe teyze kızıyla tartışmış, tansiyonu 22 oldu, acile götürdük. Birden gözü karardı, şuuru gitti, sonra geri geldi, küçük bir pıhtı atmış. Ahmet amca bir gün evde yatarken birden sırtına bir ağrı girdi. Niye ki? Akşam yemekten sonra gece bol miktarda tuzlu fıstık ve turşu yemiş. Tansiyonu birden yükselmiş. Alet bile ölçemedi. Ama sırtında, göğsünde bir ağrı var hocam. Sanki diyor ki içimi yırtıyorlar. Aman yırtıldı, çok şiddetli, duramıyor. Adam bas bas bağırıyor. 112 aradık, bayılacak adam ağrıdan. Aort damarı yırtılmış, diseksiyon dediğimiz hadise. Şu aort damarı cart diye içinden yırtılmış. İçeriden kan, yalancı lümen dediğimiz yırtıktan ilerlemiş. Dışarı gitmiyor, içinden gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Bu delik ikiye bölünmüş oluyor. Altta gerçek lümen, yani oksijenli kanın organlara gittiği yer. Diğer taraf yalancı lümen, hiçbir yere gitmiyor bu. Maalesef bu hastalar saatler içerisinde hastaneye yetiştirilmezlerse ölüyorlar. Başka? Ya hocam babamın hiçbir sorunu yoktu. Sadece kalbinde küçük bir plağı vardı. Tansiyonu yükseldi. Kalp krizi geçirdi. Hiç anlayamadık. İşte bunlar o kadar önemli klinikler ki genelde tansiyon önemsenmiyor. Çok önemli bir. Peki hocam uzun vadede ben hep 17 tansiyonla gezerim. Karşıma oturuyor mesela 17 tansiyon, 18 tansiyon, 19 tansiyon, hiçbir etki yok. Ben de hastaya sorarım, ya diyorum bu normal mi? Mesela benim tansiyonum 11. 14 oldu mu titriyorum. Vücuduma bir baskı hissi geliyor, sıkışıklık oluyor. Senin 18 tansiyonu tolere etmen normal mi? Hastanın cevabı, vallahi ben hep böyleyim ama hocam. Çok rahatım. Hasta aslında çok mutlu. Ben rahatım. Bak 17 tansiyon bana dokunmadı. Harikayım. Arkadaşlar, senin yüksek tansiyonu tolere etmendeki şey yıllardır tansiyon hastası olman ve dolayısıyla böbreğin, kalbin ve beynin buna alışmış. Dolayısıyla tepki vermiyorsun. Sorun bu tansiyonu tolere etmen değil. Sorun şu, İstanbul'da yolda yürürken biri sana çarpsa stresten adamla ya kavga edersin ya da önüne biri kırar, trafikte gidersin, birden sinirlenirsin. O 17 tansiyon olur 20, 22, 24, 25. Hatta tansiyonalite ölçmez. Sonra ne olur? Ya adamcağız ayağıyla hastaneye gitti, anlamadım kalp masajına başladılar. Başka? Birden adamın şuuru gitti. Bir daha da uyanmadı. Beyin kanaması, beynin içi şar diye kanamış. Dolayısıyla yüksek tansiyonu lütfen önemseyin. Peki hocam ben tamam yüksek tansiyon %80 sebebi esansiyel. Tam belli değil.
%20 sebebi işte böbrek üstü bezinde bir tümör olabilir, hipofiz bezinde adenom olabilir, böbrek damarında darlık olabilir, bazı hormon rahatsızlıkları olabilir, işte kortizol alıyorsundur, o da yüksek tansiyon yapar gibi gibi gibi. Ama %80 sebebi belli değil. Ama bu sebebi belli olmayan şeyler içerisinde bazı şeyler var. Bir, genetik. Hocam benim ailem, annem, babam, dayım, halam, teyzem hep tansiyon hastası. İki, yaşam tarzı. Hareketsiz yaşıyorum hocam. Biraz da obezite var bende. Sürekli masa başındayım. Ya da hocam ben hiç hareket etmem, yürüyüş yapmam. Her yere arabayla giderim, asansöre binerim, yürüyen merdiven. Hiçbir zaman merdiven kullanmam. Başka? En önemli şey kötü beslenme ve kötü alışkanlıklar. Buna sigarayı da katın, alkolü de katın, enerji içeceklerini de katın, kafeini de katın maalesef. Peki bu yüksek tansiyona neler sebep oluyor? Biraz önce anlattım. Bunu ben bir de şema haline getireyim. Lütfen bunu ara ara büyütüp ekrandan tekrar tekrar bakın. Ben bunların hangisini yapıyorum? Hangi yanlışı yapıyorum? Mesela suni tatlandırıcı yüksek tansiyon yapıyor. Trans yağlar, özellikle bu yediğimiz ayçiçek yağları, özellikle yediğimiz diğer bitkisel yağlar, zeytinyağı dışında, omega 3 dışında, avokado yağı dışındaki yağlar maalesef yüksek tansiyon yapıyor uzun vadede. Başka? Kolalı meşrubatlarda bulunan tuz benzeri kimyasallar. Ya hocam ben günde 5 tane kola içerim. Yani kola zaten seni şeker hastası yapıyor da, bağımlı yapıyor da bir de üstüne yüksek tansiyon hastası yapıyor. Çünkü kolanın içinde sodyum benzoat var. Sodyum benzoat biliyorsunuz sodyum tuz, diğer adı tuz. Devam edelim. İşlenmiş etler. Hani o kahvaltılarda yediğimiz salamlar, sosisler, sucuklar, özellikle katkı maddeli olan bütün ürünler maalesef tansiyonda sebeplerden bir tanesi. Başka? Hocam, biraz önce anlattım. Kötü alışkanlıklar. İşte bazı içeceklerin fazla içilmesi, alkol, işte kafein ve enerji içecekleri. Başka? Aşırı miktarda tuz ve tuzlu yiyecek. Bakın burada önemli olan, bunu da anlatayım hemen. Hocam benim yüksek tansiyonum var, doktor tuzu yasakladı. Yanlış yapıyor. Senden tuzu yasaklayamayız. Senin belli miktarda tuz alman lazım. Çünkü sen tuz hiç almazsan maalesef ölüm riskin ve ölüm yılın yakın. Dolayısıyla ne yapman lazım? Normal bir birey 5 gram tuz almalı. Sen 3 gram al. Ya da şöyle yap, ben hep öyle diyorum. Özellikle normal tencere yemeklerinde kullanılan tuz normal olsun. Ama sofranda tuz bulundurma, ekstra tuz asla ekme. Burada özellikle Amerikan toplumunda hipertansiyon hortlamış durumda. Sebebi gizli tuz. Bakın gizli tuz konusunda sizi uyarıyorum. Kolalı içeceklerde var, yediğimiz ekmekte var, yediğimiz peynirde var, yediğimiz bütün hazır gıdalarda bol miktarda var. Konservelerde var, işte hazır pizzada var, fast foodlarda var. Dolayısıyla siz özellikle sofra yemekleri masum ama özellikle gizli tuzu barındıran yiyeceklerden, abur cuburlardan lütfen uzak durun. Başka? İşlenmiş gıdalarda bulunan tuzlar ve kimyasal maddeler. Peki hocam sen bunları anlattın, güzel, sağ ol, Allah razı olsun. Biz ne yapmalıyız ki bu tansiyonu bir şekilde düşürmemiz lazım? Bunun için bize önerin nedir? Bir, hareket. Yüksek tansiyon hastaları mutlaka hareket etmeliler. Hareket ederek nitrik oksit gazınızı arttıracaksınız. Bu nitrik oksit gazı vücutta kalori atımına sebep olacak, kilo vermenizi sağlayacak, aynı zamanda kronik inflamasyonu söndürecek ve insülin direncinizi azaltacak. Yürüyüş çok önemli. Yürüyüşü lütfen önemseyin. Ortalama yarım saati en maksimum 1 saat sağlık açısından çok faydalı. Bununla ilgili yapılmış bir sürü bilimsel yayın var. Ömrü uzattığı gösterilmiş. Yüksek tansiyon hastalarında tansiyon düşürmedeki en önemli şeylerden bir tanesi.
Mesela kilo verme. Hocam ben şişmandım, tansiyonum vardı, 10 kilo verdim. 2 birim otomatikman tansiyonunuz düşüyor. Başka? Hocam ben Akdeniz tipi beslenmeyle besleniyorum. Hayvansal gıdaları mümkün olduğunca azalttım. İşte temelinde zeytinyağı, bakliyat, özellikle yeşil salatalar, sebze yemekleri, bir miktar balık ve çok az et olan, özellikle baharatları yoğun tükettiğim, acı biberi tükettiğim Akdeniz tipi beslenme. İnanılmaz faydalı. O da otomatikman tansiyonunuzu düşürüyor. Başka? Özellikle bizim yanlış bildiğimiz, hocam tuz kısıtlaması tansiyonu aşırı düşürüyor ve doktor bana sakın ha tuz alma dedi. Kardeşim tuz kısıtlaması özellikle aşırı duyarlı olan insanlar haricinde %3 ila 5,5 ve 6 civarında tansiyonunuzu düşürür. Çok düşürmez. Ama bu şu demek değil. Hocam sen öyle dedin ben o zaman tuza abanayım. Hayır. Tuzu dediğim gibi sadece tencere yemeklerinde kullanın. Diğer salatalarda ve diğer şeylerde asla tuz kullanmayın. Başka? Bir önce anlattım. Egzersiz, alkolü bırakmak ve yapabiliyorsanız 2 öğün beslenmek. Aralıklı oruç diyoruz biz buna. Bunlar tansiyonu düşüren güzel uygulamalar. Peki hocam ben bunları yaptım. Bana her gittiğim doktor bir ilaç yazıyor ve tansiyon bir türlü düşmüyor. Niye düşmüyor biliyor musunuz? Çünkü siz gece atıştırıyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Gece yemek yemeyin. Akşam yemeğinden sonra yemek yemeyin. Ara öğün yapmayın. Biz bunu hep şeker hastalarına söylüyoruz ama yüksek tansiyon hastaları da akşam yememeli. Hocam benim beslenmemi ne yapayım? Tansiyonu düşürmem lazım. Bakın bir kere siz potasyumdan zengin besleneceksiniz. Bak bu çok önemli. Yüksek tansiyon hastaları lütfen beni dinlesinler. Çok basit şeyler anlatıyorum. Bunları evimizde hepimizin uygulayabileceği şeyler. Potasyumdan zengin beslenmek. Ne demek? Her türlü yeşillik, salata, her türlü sebze, kırmızı pancar. Başka? Balık, muz, bakliyat. Bakın bakliyat o kadar önemli ki. Bunlar potasyumdan zengin. Başka ne var? Patates. Bakın annemizin o yaptığı güzel patatesler potasyumdan zengin. Patates tansiyon düşürüyor arkadaşlar. Başka? Brokoli. Brokoli sebzelerin kraliçesi. Bizim için kalp damar sağlığında inanılmaz faydalı, güçlü antioksidan etkisi ve lifli gıda olması bizim için çok manidar ve içinde bir sürü vitamin ve mineral var. Başka? Her türlü narenciye, portakal, limon, greyfurt bunlar potasyumdan zengin. Bunlar aslında tansiyon düşürüyor. Başka? Ev yoğurdu ve ıspanak ve yeşil salatası. Bunların hepsi aslında tansiyonu düşürüyor. İşte potasyumdan zengin gıdalar. Bunları lütfen dikkat edin. Peki hocam ben hep söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bu tansiyonu düşüren gıda yok mu? Var. Bakın sarımsak. Sarımsağı hocam ben tansiyonum yükseldi mi böyle bir tane sarımsak atıyorum tansiyonum düşüyor. Sakın ha böyle bir hisse kapılmayın. Sarımsak kronik olarak kullanılırsa her gün yemeklere katarsanız tansiyona faydası olur ama ilaç değildir arkadaşlar. Ve sarımsağı ezmezseniz, ısırmazsanız veya bıçakla kesmezseniz hiçbir faydası olmaz. Bir de yemeklere koyuyoruz ya Amerika'da neredeyse her mutfakta sarımsak var. Sarımsağı mümkün olduğunca yemek ya fırına attınız, yüksek ateşte ısıtıyorsunuz yemeğinizi. Sonlara doğru son 10-15 dakika koyun sarımsağı. Çünkü sarımsağın etkisi kayboluyor. Sarımsak parçalanıyor. Yüksek derecede ısıda sarımsağı sadece 10 dakika koyup yemeğin bitmesine yakın içine atın ve faydalanın. Hocam ama sarımsaklı yoğurt bizim toplumumuzda çok yaygın kullanılıyor. Oldukça da faydalı. Ama ağzım kokuyor. Onun da kısmen çözümü şu. Sarımsağı 5-10 dakika suda haşlayın. Öyle yapın sarımsaklı yoğurdunuzu. En azından kokunun bir miktarını alır. Lütfen kokuyor diye sarımsaktan uzaklaşmayın. 2 nar. Nar meyvelerin kraliçesi. Bak bu da çok önemli. Nar
özellikle taneleri içinde çok güçlü antioksidanlar var. Bugün bir nar günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar. Güçlü antioksidandan kastım ne? Nitrik oksit sekresyonunu arttırır. Nitrik oksit tansiyonu düşürür arkadaşlar. Damarları akışkanlığını arttırır ve damarları genişletir. Bu da tansiyon düşmesine sebep olur. Nar o yüzden lütfen önemseyin. Özellikle şeker hastalarında narı tarçınla karıştırıp kaşık kaşık yemelerini öneriyoruz. Tarçının da güçlü antioksidan özelliğinden dolayı. 3. Kırmızı pancar. Kırmızı pancar özellikle nitrat olduğu için ve nitrik oksitin ham maddesi nitrat olduğu için nitrik oksit sentezini direkt arttıran ve oldukça faydalı. Haftada en az 2 gün kırmızı pancar salatası yiyin. Bakın bu çok önemli. Bu da tansiyonu düşürüyor. Ve 4. Keten tohumu. Bakın 100 yılın tohumu diyorum ben buna. Keten tohumu omega 3'ten zengin, aynı zamanda lifli gıda ve aynı zamanda güçlü antioksidan. Bu da nitrik oksit seviyesini artırarak tansiyonu düşürüyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Yüksek tansiyon hastalığınızı lütfen önemseyin. Bu hastalık bir gün sizi birden yere yığar, bir daha ayağa kalkamazsınız. Peki hocam ben yüksek tansiyonla yaşamayı öğrendim. 17 tansiyonla bana bir şey yapmıyor. Ben böyle yaşayayım. İleride kör olacaksın. İleride böbrek yetmezliği, diyaliz hastası olacaksın. Erkekler iktidarsız olacaksınız. Karar sizin.